O zaman bakılan iki şey var, su ve taş. İkisinin en bol olduğu yer kesinlikle Sagalassos. İnşaatları 40 sene, 200 seneyi süren kısımlar var. Evet, değil mi? evet, kesinlikle. Malzeme ile 200 seneyi karşılaştırdığımız zaman çok daha şu anda harap bir durum görmemiz lazım esasında. Ben olaya malzeme açısından baktığım zaman, fakat buranın çok büyük bir bölümünün toprak örtü altında olması buradaki malzemeyi korumuş. Benim ilgimi en çok çeken yerlerden bir tanesi Helenistik Çeşme. Yani her bir su kaynağının ne tarafa gideceğini zamanında belirlemişler ve koymuşlar. O sebepten ötürü buralar bugünlerimize kadar gelebilmiş. Emeği geçen bütün meslektaşlarımızın, mermercilerimizin hepsine ruhu şad olsun, değil mi Emir? Ellerine sağlık. Biz bugün gelip hala da bunları görebiliyoruz. Kanalımızın sayın izleyicileri, Mermercinin Gözünden Tarihte Mermer Kullanımı isimli video serimizin bugün çok önemli bir noktasındayız. Burası Sagalassos Antik Kentimiz. Sagalassos, Burdur'umuzun Ağlasun ilçesinde bulunuyor. Burdur'umuz bugün hala da zengin mermer kaynaklarıyla, bej mermer kaynaklarıyla birçok ticari işletmemizin olduğu ve Burdur'un mermerinin, Burdur'un açık renkli bej mermerinin dünyada kalıcı birçok eserlerinde hala daha inşa edildiği, yapıldığı bir esasında coğrafyadayız. Burası şu açıdan çok özel. Bej mermer esasında baktığımız zaman 1450 metre yükseklikteyiz. Bej mermerin esasında bu kadar çok yıllar boyunca burada bu antik kentin bu kadar sağlam olması esasında olacak iş değil. Ama şartlar öyle bir gelişmiş ki 1450 metre yükseklikte inşa edilmiş Sagalassos, ki temelleri milattan önce 4. yüzyıla kadar dayanıyor. Milattan sonra 2. yüzyılda ve milattan sonra 5. yüzyıla kadar devam eden çalışmalar var. Kentin farklı yerlere eklenmiş. Hep aynı malzemeler kullanılmış. Bizim Burdur ve Burdur yöresinden, Isparta ve Burdur yöresinden bugün ticari olarak da çalışan bazı kullandığımız kaynaklar vasıtasıyla inşa edilmiş bir öğren yerimiz. ...1990'lı yıllarda çok kıymetli Mark Walkers hocamızın önderliğinde 1990 yılında bir çalışma başlatılmış ve buradaki renovasyon çalışmaları benim diğer gezip gördüğüm öğren yerlerinden çok daha yenilikçi ve çok farklı bir yaklaşımdan yapıldığını ben görebiliyorum. Şu anda kazıyı Sayın Şükrü hocamızın önderliğinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji bölümümüz devam ettiriyor. Mermercinin gözünden Sagalassos'taki mermerlere gelin hep birlikte bakalım. Yanımda sağ olsun çok kıymetli arkeolog uzmanlarımızdan, yani Sagalassos'ta çalışma yapan uzmanlarımızdan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Hasan hocam var. Ben hep böyle soy isimlerinizi falan atlıyorum, hocam diyorum. Hatta gerçekten yaptığınız işe çok saygı duyduğum için benim mesleğimle ilgili de çok özel, çok güzel bilgilere daha kolay ulaşmamız arkeolojinin sayesinde. O sebepten ötürü hep hocam diyorum. Ne olur yanlış anlaşılmasın. Çeşmemizin ismi hocam. Ben tabii bu sırada çok net Hasan hocam varken zaten öyle bir şey yapmam yanında, ama arkeolojiyle ilgili falan hiçbir şey böyle söylemek haddim falan değil. Ben sadece mermerlerle ve malzemelerle, o zaman biz yapsaydık nasıl yapardık veyahut da buraya gelirken bunlar nereden gelmiş, hangi ocaklarda, bizim ülkemizin özelliklerini, güzelliklerini anlatabilmek birincil amacım. O sebepten ötürü arkeolojik kısımlara çok fazla girmiyorum, ama bu çeşmemizin ismi hocam? Çeşmemizin ismi Antoniler Çeşmesi. Antoniler Çeşmesi. Roma İmparatorluk döneminde 2. yüzyılda 2. yüzyıl içerisinde Antoniler dönemi dediğimiz o Roma'nın en parlak döneminde inşa edilmiş ve Sagalassos kentinin merkezinde, kalbinde bulunan çeşme. Şu anda hala daha suyumuz
akıyor. 14-15 yıldır tahmin ediyorum akıyor değil mi hocam? Restorasyon çalışmalarında sonrasında 14-15 yıldır buradan suyumuz akar vaziyete getirilmiş. Tabii bu suyun kaynağı siz Isparta'ya kadar dayanıyor dediniz. Evet, Isparta'ya kadar dayanıyor. Isparta'ya kadar dayanıyor. Kesinlikle çeşmemizin şu anki kaynağı bir üst terasta bulunan Helenistik çeşmeden geliyor. Helenistik çeşmeyi de yine dediğim gibi Isparta'dan çok uzaklardan doğal kaynaklardan geliyor. 2000 yıldır bu kaynak kullanılıyor. Evet. Ya bu sırada tabii suyun da muhteviyatı çok özel. İçerisinde ağır metaller, ağır mineraller içermediğini görüyorum. Çünkü 14-15 yıldır akan bir çeşme burada çok daha fazla. Bu kadar duran bir suda mermer üzerinde çok daha fazla tahribat yapar. Aradaki gördüğümüz replikalar esasında orijinalleri bizim Burdur Müzemizde teşhir ediliyor. Burada çok özel, çok güzel Afrodisyas heykel atölyesinde yapılmış ve buraya gelmiş heykellerimiz var. Burada gördükleriniz replikaları. Tabii bu sırada ben Mark hocamızın özellikle hakkını vermek istiyorum. Buraya gelen birisi baktığı zaman der ki ya ortadaki taşlar Kaplanpostu İstihisar'dan gelmiş. Yan tarafa Eskişehir'in Süpren taşından getirmişler, koymuşlar. Niye böyle bir şey yapmışlar? Yani bir meslek mermercimiz hani Kaplanpostu yapamamış mı? Kaplanpostu yok muydu diye düşünebilen bir meslektaşımız olabilir. Ben çok net olarak söyleyeyim. O Kaplanpostu'na saygı, yani buradaki yapılan işe saygısından dolayı bambaşka bir mermer kullanmış. Özellikle. Sadece hani rengini benzer renkler seçmiş ki şey olmasın, aykırı olmasın çok fazla diye ama yani Eskişehir'den buradan bu taşın ne işi var diye düşünülmemesi gerektiğini izah edelim. Çünkü onların hakları çok fazla. Kesinlikle. Bu sırada Hasan hocam ben şu yukarıdaki gördüğümüz işçilik, üst yapı elemanlarındaki işçiliği muhteşem buluyorum. Kelimenin tek manasıyla muhteşem buluyorum. Yani siz orada düşünebiliyor musunuz? Bakın orada bir böyle ben ona yelpaze diyorum. Yelpaze kanal yapacaksınız. En başta hepsinin büyüklükleri eşit olacak. Yukarıya aynı şekilde gideceksiniz. Yukarıdaki oluşturduğunuz kemerin çapı her iki kolonun üzerine milimetrik oturacak. Oradan sonra da üzerinde onun o işlemeleri yapacaksınız falan. Bu muhteşem bir işçilik. Tabii. Yani her şeyden önce matematik dediğiniz gibi. Kesinlikle. Bu sırada yukarıdaki taşların Afrodisyas taraflarından yani Aydın, Karaca, Muğla yöresinden ziyade ben adalardan veyahut da bizim Yunan adalarından Tasos benzeri taşlardan getirildiğini düşünüyorum. Düşünüyorum diyorum çünkü hani o kadar mesafe yüksek olduğu için gidip bakma imkanımız yok. Ama bana buradan baktığım kadarıyla çok fazla andırıyor. Çünkü videolarda oluyor bu. Sağ olsun çok katılım çok olduğu zaman deniliyor ki o Yunanistan'ın şu adasından. Tabii ben her şeyi bilemem yani. Elimden geldiği kadar söylüyorum ama burada özellikle şu kolonlarda hocam baktığım zaman yani Yunan adalarından gelme taşlar olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu sırada demin söylediklerimize bir atıfta bulunalım. Bunu biraz önce de söyledim. Yani mesela şu motif benim hiçbir yerde daha önceden gördüğüm bir motif değil. O mızrak motifi. Evet. Ne kadar Anadolu insanının olduğunu ve yaptığını o zamankilerin de hani sadece Roma ile alakalı olmadığını olayın bir tek kornitten ibaret olmadığını çok net gösteriyor bana. Aynı şekilde yukarıdaki çiçekler de çok özel. İlk defa burada gördüğüm güzel bezemeler, süslemeler diyelim. Yani bu aradaki gördüğümüz agrega yapıları biraz daha agrega yapılarının kullanılmasının özel bir sebebi var. Ben kendi teorimce böyle bir şey söylüyorum. O agrega biraz daha yumuşak bir malzeme. Yani sünger gibi kullanmış diyebilirim bunu. Yani sünger gibi kullanmış. Bu yapının çünkü bir yerinin bu kadar rigid bir yerinin yumuşak olması lazım. Yani bir yerinin bir şeyi absorbe etmesi lazım. Merkezde tam da merkezde. Evet. Her ikisinde tam da merkezinde kullanılmış. Kesinlikle bilinçli kullanıldığını düşünüyorum ve aynı zamanda da renk farklılık da yaratıyor. Çalışmaları da göstermiyor. Tabii. Bu
sırada diğer antik kentlerden bir tık daha farklı olarak bazı yapıların inşaatları 40 sene, 200 seneyi süren kısımlar var. Evet, değil mi? evet, kesinlikle. Malzeme ile 200 seneyi karşılaştırdığımız zaman çok çok daha şu anda harap bir durum görmemiz lazım esasında. Ben olaya malzeme açısından baktığım zaman, fakat buranın çok büyük bir bölümünün toprak örtü altında olması buradaki malzemeyi korumuş. Kesinlikle. Yıllarca korumuş ve yıllarca koruduğu için biz de, ve tahmin ediyorum hani depremden etkilendiği için de renovasyon da bir kısmen kolay olmuş. Yani çok büyük tahribata uğramamış tabii diğer antik kentlerimiz gibi. Aynen öyle. Bravo. Çok taşınmamış. Veyahut da devşirilmemiş. Ya devşirilmiş ama yine kendi içinde. Kendi içinde devrilmiş. Evet, devşirilmiş. Çok güzel. Çeşmenin yine bir üst bölümü, 2 katlı bir edikula dediğimiz bir bölüm var. Sütunlarla yükseltilen. Evet. Yaklaşık çeşme zaten 17 metre yüksekliğinde anıtsal bir çeşme. Çeşmeye baktığınız zaman buradan zaten hem anıtsal tapınağa ve sütunlu caddeye bakıyor. Bu görüntüsü sebebiyle de çok önemli bir yere konuşlandırılmış. Evet. Ben hemen ticari olarak olaya, ticari kısmıyla ilgili tarafını anlatayım. Şimdi Burdur yöresi, buradaki gördüğünüz malzemelerin hepsi civar yerden getirilmiş. Yani çok yakın ocaklardan getirilmiş ve coğrafyadan görürsünüz karşımızdaki dağlar esasında veyahut da etrafta gördüğünüz yüksek sivri kayaların çoğu bu şu anda buradaki gördüğümüz bu antik kentin ham maddesi. Yani bu taşların ham maddesi olarak kullanılmış. O zaman bakılan iki şey var: su ve taş. İkisinin en bol olduğu yer kesinlikle Sagalassos. Yani ikisinin en bol olduğu yer kesinlikle Sagalassos. Bir artı avantajı var. Stratejik olarak da bu kadar yukarıda olmanız sizin aşağıdan korunaklı olmanızı falan sağlıyor. Yani o zamanın şartlarında politik olarak en güzel noktadayız. En güzel noktadayız. Burdur'umuz bugün de hala bir sürü ticari ocağımız çalışmakta ve bu ocaklardan çıkan malzemeler dünyadaki birçok projeye imza atmakta. Birçok eserlerde hala da Burdur'un malzemesinin kalıcı olarak kullanılmasını sağlayabilmekte. Şimdi bej malzemeyle ilgili çok kısa bir bilgi vermem lazım. Bej renkli olan malzemeler esasında bugün bizim daha halk dilinde epoksi, genel ismiyle epoksi denilen malzemeler tarafından daha çok sağlamlaştırarak kullanabildiğimiz ve iç mekanlarda tercih edilen malzemeler. Dış mekanlarda çok fazla tercih etmiyoruz. Çünkü sebebi de bizim kullandığımız bu epoksi isimli sağlamlaştırıcı malzemeler UV ışıklarına, yani güneş ışıklarına çok dayanıklı değiller. Dayanıklı olmadıkları için de zaman içerisinde sararıyorlar, renkleri bozuluyor filan. O sebepten ötürü biz bej malzemeleri iç mekanlarda tercih ediyoruz. Güneş ışığından, UV'den daha uzak olsun. Yani üzerine yapılan sağlamlaştırma işlemi onun doğallığını, güzelliğini bozmasın diye. Ama uzmanlarımızın da yine içlerinde. Aynen öyle. Ama buradaki bej malzememiz yüzyıllara meydan okumuş. Şimdi yüzyıllara nasıl meydan okumuş? Çünkü bizim şu anda hala daha ocaklarda yaptığımız bir teknik var. Şuradaki gördüğünüz bu çatlaklar bej renkli mermerlerde beyaz renkli veyahut da gri renkli veyahut da sarı renkli diğer farklı mermerlere göre bej renkli mermerlerde oluşumundan dolayı daha fazla. Ve bu çatlakların aralıkları da daha büyük. Yani bir Marmara Adası'na gittiğimiz zaman, bir beyaz mermere gittiğimiz zaman oradaki çok ince damarların arasında su ve nem girmesi çok zor. Ama burada daha geniş aralıkta olduğu için aralarına su, nem girebiliyor ve girdiği zaman da yani termal etkiye, daha doğrusu hava şartları değişimine, bir günün içerisinde 10 dereceden fazla olan sıcaklık değişikliklerine haliyle içerisindeki nem ve rutubet veyahut da su donma, çözülme gibi basit bir işlemden dolayı tepki veriyor. Ve bu da bu mermerin çatlaklarının daha giderek büyüyerek açılmasına sebep oluyor ve kırılıyor taş. Ama biz bahsettiğimiz bu epoksivari kimyasallarla bunun hem dolgusunu yapıyoruz, yani içerisine nem ve suyun girmesini önlüyoruz, hem de daha pürüzsüz bir yüzey elde ediyoruz. Fakat bu malzemeler diyeceksiniz ki yüzyıllardır nasıl duruyor o zaman burada? Çok basit. Bizim şu anda kışın büyük bloklarımız bile bu çatlakların arasına su, nem girmesin diye biz bunların üzerine topraklarını örtüyoruz. Ocaklarda. Yani kış geldiği zaman, havalar sıfırın altına inmeye başladığı zaman biz topraklarını örtüyoruz blokların üzerine ve kışın tekrar, ilkbaharda tekrar o malzemeleri veyahut da lazım oldukları zaman toprağın içerisinden tekrar çıkartıyoruz ki hava şartlarına, yani o termik farklılığı minimuma indirelim diye. Ama Sagalassos'umuz çok şükür kendi kazının 1990'larda başlamasından dolayı esasında bir örtüyle kapalıymış. Allah tarafından bize bugünlere gelmesi sağlanmış. Yoksa inanın bana, bej malzemeden yapılmış bir antik şehir yüzyıllara bu kadar çok meydan okuyamazdı.
tabii ben bu sırada baktığım zaman yani hangi ocaktan hangi dağdan neyin geldiğini bile görebiliyorum. Burdur'da o kadar çok fazla ticari ocak var ki mesela Burdur kahve dediğimiz malzemelerden de tutun da bugün vanilya, ticari ismi vanilya dediğimiz veyahut da ticari ismi çok özel açık Burdur beji diye geçen malzemelerin hepsinin farklı farklı kullanıldığını görüyorum şeyde. Aynı yapı. Evet, tabii aynı yapıda. Evet. Yani bunun sebebi de şu tabii. Yani şurada bir kaynak var. Orada çalıştırabileceğiniz insan sayısı belli. Yani bizim şimdiki gibi çok büyük imkanlar olmadığı için dolayısıyla kaynak sayısını arttırarak ellerindeki insan gücünü verimli çalıştırmayı sağlıyorlar. Onun çeşitliliğinin en büyük sebebi bu. Yani herkes bakıyor diyor ki oradan getirmiş oradan o değil. Yani oradaki çünkü oradaki kaynağı koyabileceği adam sayısı belli. Yani bizdeki gibi tabii herkes yanlış düşünüyor. Bunları nasıl kaldırdılar? İşte şöyle oldu veyahut da oradan o taş nasıl indi falan diye çok güzel teknikleri var. Çok güzel bunların hepsinin uygulaması var. Yapılmış. Yani meslektaşlarımızın hepsi bu coğrafyada yaşamış meslektaşlarımızın hepsinin ruhu şad olsun. Çok güzel özel işler yapmışlar. Bu şekilde kalmış bir mermerin rengini anlamak çok zor. Yok ondan ziyade şöyle bir tüyo verebilirim Hasan Hocam. Yani hemen kırıklara bakılırsa, kırık yerlere bakılırsa, kırık yerler mermerin ana rengini şey yapar. Bu üzerindeki 1-2 milim katman mermerin rengini değiştiriyormuş gibi zannediliyor ama mermer aynı mermer. Hiç değişen bir şey yok. Bu sırada söylemeden geçemeyeceğim Mert. Derze bakar mısın? Sıfır ders. Sıfır ders. Yani şuradaki gördüğünüz blok 12-13 ton filan. Bunun arkasını görmemekle birlikte 1,5 metreden aşağı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. 12-13 ton. 12-13 ton malzemede çok daha özel bir detay. Mert görüyor musun? Baksana kolonun oradaki derzle altındaki derzi aynı şekilde devam ettirmemiş. Bunun 2 tane sebebi var. Birincisi derzlerin birbirinden farklı olması hem buna çok büyük bir şey veriyor. Kuvvet veriyor. İkincisi de görsel olarak oradan oraya dümdüz bir şey yapılsaydı, inseydi bu sanki hani 2 parça birleştirilmiş gibi olacaktı ama tabii bak burada çok daha iyi. Evet. Bak burada çok daha iyi görüyor musun? Evet, daha çok statik kaynak. Tabii. Aynı zamanda da görsel. Yani görsel olarak da bunun bir parçalarını birleşti. Şunlara bakar mısın? Şunlara bakar mısınız? Yani şuraya bir tane kağıt sokamazsın ya. Kesinlikle. Kağıt sokamazsın yani. Hiçbir şey sokamazsın yani. Kağıt sokamazsın buraya. Sıfır yani. Sokamazsın. Bu sırada meslektaşlarımızı tekrar iade etmekte fayda görüyorum. Bej mermerde de bu kadar performans özel bir iş. Tabii. Yani çünkü elinizin ayarı çok inanılmaz derecede iyi olması gerekiyor. Seçimlerde ilk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Aynen öyle. Ama güzel oldu. Gerçekten güzel oldu yani. Gerçekten güzel oldu. Tabi bu sırada ıslanınca renkler de çok güzel ortaya çıkmaya başladı. Harika oldu. Şu kolon yapısı çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Yani kelimeler tarif etmez. Vallahi etmez yani. Kelimeler tarif etmez. Hakikaten çok güzel. Yani şu kanalları aşmak için hani bunu tek tek böyle yapmaktan ziyade bir çok özel tekniklerinin olduğunu düşünüyorum ben yani. Çok özel bir tekniklerin olduğunu düşünüyorum. Ekipler falan kullanılır. Vallahi o zaman o kadar iyi analiz yapıyorlarmış ki Hasan Hocam anlatamam sana. Ben çünkü eski Roma ocaklarını falan mesela Afyon'da var bizim çoğu gittiğim yerden bazen şey yaparım. Biz bunları nasıl şey yaparız biliyor musun Roma ocağı olduğunu? Şu tip malzemeleri gördüğün zaman bol miktarda. Eskilerin cıvı derler ona. Yani şeyi vuruyor, çekici vuruyor, cıvı çıkıyor. Bunları çok fazla gördüğün zaman bir iki orada Romalılar taş çıkartmışlar, çalıştırmışlar. Yani buradaki işçilik mesela Aizona'ya göre kesinlikle çok farklı. Orada bir atölye olduğunu ben düşünüyorum Aizona'da. Yani çalışmalarda çıkacak inşallah. Öyle ümit ediyorum. Çünkü buradaki biraz daha manuel bir işçilik ama oradaki %100 daha endüstriyel bir işçilik diyebilirim net. Bu sırada çok önemli bir bilgi. Bu malzemelerin bu kadar yani bunlar böyle bulunmuyor kazıldığı zaman. Burada hepsi dağınık vaziyette ama bu bölgede olduğu için arkeolojik çalışmalarda kolaylıkla üst üste
konulabilmiş. Dolgusu da çok şey değil mi hocam? Yani dolgusu da çok fazla böyle hani bazı yerlere göre biraz daha gevşek bir malzemeyle toprağı biraz daha gevşek. Evet, yani biraz daha kazım yapması arkeolojik açıdan kolay tahmin ediyorum. Biraz daha öyle diyebiliriz ama yer yer değişiyor tabii. Evet, ama çok net açık Burdur bejlerini görebiliyoruz. Açık Burdur bejlerini görebiliyoruz çok net olarak. Bu sırada garip bir bilgi daha vereceğim. Yani şuradaki hani kendi içindeki devşirmelerden olan yol bozulmamış. Evet. Mark Hoca zamanında yapılan çalışmalarda özellikle bizim hani mesela Şut yöresinden falan çıkan bir traverten onlar. Evet. Traverten seçilmesinin sebebi bariz olarak taş ayrı olsun diye seçilmiş. Yani hani o bulunmuş, o konmuş gibi bir şey değil onlar. Kesinlikle onun niçin koyduklarını ben görüyorum. Benim ilgimi en çok çeken yerlerden bir tanesi Helenistik Çeşme. Farklı malzemelerin ve kolon yapılarının farklı olması beni çok etkiliyor. Yani ben bu ön tarafı yuvarlak, arka tarafı kare kolon yapısının hastasıyım yani, öyle söyleyeyim. Çok seviyorum. Yani o çok özel bir estetik. Gerçekten çok özel bir estetik. Ve burada da yine yıllardır toprak altında korunduğu için sanki dün restorasyonu yapılmış gibi çok net olarak görebiliyoruz. Bu kadar kendimi şanslı addediyorum yani. Hem bir Türk olarak hem bir mesleğim mermerci olarak kolonların hiçbirisi yuvarlak değil. Ve estetik inanılmaz. Bu sırada Hasan Hocam, işçilik açısından bu kolonu yuvarlak yapmak çok kolay. Kesinlikle. Yani o zaman tornavari bir çalışma düşünelim. İki tarafından bağladınız, elinize aldınız bir tane çekiç. Evet. Birisi de döndürdü. Siz torna gibi tıkır tıkır işlediniz. Burada hem kare hem ön tarafını işleyeceksiniz. Çok çok özel. Ayet bari bir işleme var. Tabii, çok özel. Yani buradan baktığın zaman Mert, kolonları buradan baktığın zaman yuvarlak göreceksin ama arkada işlevi artırılmış. Çok özel bir şekilde statiği arttırılmış. Aynen öyle. En önemli şey statik. Yani mesela bakarsan zaten kolonun altındaki şeyi de mesela o ön tarafı da yuvarlak yapabilirdi. Yapmamış. Neden? Çünkü aşağıdaki geometrik şekli yukarıya taşımıyor. Yani onun hani yarım olduğunu, tam olmadığını biliyor. İnan bana, o daha önceki yerlerdeki yaptığım incelemelerden söylüyorum. Yani eğer tam yuvarlak bir kolon olsaydı altı da yuvarlak olurdu. Veyahut da çok güzel bir kolon altlığıyla oturtururdu. Ama burada hani o dikdörtgen ve yuvarlak çalışma çok özel, çok güzel. Turex mermer diye gir. Turex. T-U-R-E-K-S. E-K-S. X değil de E-K-S. Abone de oldu, bakar mısın ya? Vallahi süpersin yani, bir şey değil. Evet, o benim, bak. Videolara bakalım, nerede videolar? Ha, evet. Bu bizim en son Down sendromlu milli takımımızın Prag. İyiymiş abi ya, ben bunu izleyeyim, eve gittiğimde. İzleyebilirsin. Bir de bak, bir şey daha söyleyeceğim sana. Senin seveceğin Ayzonay. Ayzonay kesinlikle o. İşte, nerede ki bu? Ayzonay Kütahya Çavdarhisar'da. Dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınağı. Ben bunu İsmail abiye söyleyeyim o zaman, gittiğinde gitsin. Ama senin gitmeni isterim yani, kesinlikle. Beraber git motorla. Vallahi olur. Motoru bilmem hocam. Motor kask mask şimdi tehlikeli işler de. Kask takıyor musun Kask takıyor musun motoruna? Var bir tane. Var bir tane ama tak muhakkak. Senden tek ricam o. 2 tane var. O süpersin. Tamam. Ayzonay'ı muhakkak seyret. Bir de gidebilirsen git. Memnun oldum hocam. Ben de hocam. Osman. Emir. Memnun oldum. Emir'cim, memnun oldum. Sağ ol vallahi. İyi ki varsın. Böyle gençleri görünce vallahi, hele burada yani görünce, Sakalasos'un tepesinde görünce içi açılıyor insanın yani. Şimdi orada fotoğraf çekecek olur mu? Ne yapsak? Fotoğraf, selfie. Olur tabii canım. Benden mi? İlk defa fanım var ya. Nereden Emir'cim, ayıp ediyorsun yani. Emir'in olur senin.
Vallahi bravo, süpersin ya. Evet. Gözlükleri falan da taktık, bu sırada entelektüel bir yapıya çıktık. Hani YouTube'da falan yayınlayacağız deyince hemen olaya anında entegre oldu Hasan Hocam vallahi. Hasan Hocam'ı demin bir ele geçirdi, 10 dakikanın içinde 10 soru. Evet. Rahat sordu diyebilirim. Antik tiyatronun içerisindeyiz. Demin Emir'le de konuştuk. Muhtemelen yani aşağıdaki kapanmış olan yerlerde kulisler falan vardı. Biraz daha belki orkestra alanı diye geçiyor değil mi? Evet. Öyle söylediniz Hasan Hocam. Burada bir deprem sonrasında bir göçüntü olmuş orada ama ön tarafta sahnemiz var. Burada orkestra alanımız var. Burası da seyircilerin olduğu alan. Bu sırada çok net olarak söylüyorum. Gezdiğim öğren yerlerimiz içerisinde, antik tiyatroların içerisinde restorasyon yapılmamış olmasına rağmen bej mermerden 1600 metredeki bu tiyatro yapısı kadar güzel korunmuş bir yapı görmedim bugüne kadar. Çok harika. Yani bakarsanız bütün sıraların çoğu ne kaymış, hepsi aynı hizada, çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hani şurada mesela bir renk farklılığı ve biraz daha fazla mermerlerde yıpranma var. Sebebi de muhtemelen bir su kaynağı buradan akmış şeyin içerisine, tiyatronun içerisine. Çünkü her taraf su, değil mi Hasan Hocam? Kesinlikle. Her taraf su şehri gibi. Esasında bu kadar çok su kaynağının olması da mermerin birinci tahribatını yapacak malzemelerden bir tanesi de su. Tabii. Yani su, güneş, hava şartları, kar, Tabii. don, buz, çözülme mermerin birebir tahribatını yapacak. Açıktaki bir mermerin tahribatını yapacak bir şart oluşturuyor bu. Ama Sagalassos'ta bunun sebebi de demek ki su kaynakları çok iyi kontrol altına almış. Yani her bir su kaynağının ne tarafa gideceğini zamanında belirlemişler ve koymuşlar. O sebepten ötürü buralar bugünlerimize kadar gelebilmiş. Emeği geçen bütün meslektaşlarımızın, mermercilerimizin hepsine ruhu şad olsun, değil mi Emir? Evet. Ellerine sağlık. Biz bugün gelip hala da bunları görebiliyoruz. Onların sayesinde. Peki eski yıllarda buralar her taraf doluyor muydu? Doluyormuş. Burası 9.000, hocam 8.000 kişilik mi? 9.000. 9.000 kapasite. Yani 8-10 bin kişilik bir tiyatro burası. Vallahi şeyin kanalın şeysi Emir sürprizi, bu bölümün sürprizi Emir diyelim. Beni o kadar etkiledi ki birden böyle bir şey geldi bana da. Arkeolojiye, tarihe ilgi duyan onun yaşında birisini bulmak Sagalassos'ta 1600 metrede, değil mi Hasan Hocam? Her zaman her gün karşılaştığımız bir durum değil yani. Evet. O sebepten ötürü ailesini, kendisini, öğretmenlerini hepsini ayrıca tebrik ediyorum. Burası amfiteyatro. Amfi ne demek biliyor musun? Çoğaltmak demek. Şimdi amfi çoğaltmak demek. Yunanca terimden amfi, amfilikatör. Yani sesi yükseltmek demek. Şimdi sen aşağıda, burada 10.000 tane adam var. Düşün, 10.000 tane adam var. Aşağıdaki sesi şuradaki adamın duyabilmesi için sesin yükselmesi lazım. O yüzden mi böyle? O zaman teknoloji yok. Aynen öyle, bravo. Onun için amfi tiyatroların böyle olmasının sebebi bu. Mardinli merdiven ustalarımızı buraya getirmemiz lazım. Bakar mısın? Bütün rıhtlarımızın hepsi 17 santim. Yani şurada direktman basamak olmasa buradan inmek çok daha zor olacak. Rıht yapmış 17 santim standart aşağıya kadar. Yani burada hani bir tanesi yüksek olsa Emir, bir tanesi alçak olsa inerken ayağın takılır düşersin. ayağım. Ama hepsi aynı yükseklikte olduğu zaman problem yok. Şimdiki Bak, şimdiki merdivenler, işte şimdiki merdivenlerde durum kötü yani. Şu anda antik tiyatromuzun vomitorium denilen tünelindeyiz. Antik tiyatromuzun volitorium. Evet. Volitorium. Vomitorium. Vomitorium. Aynen. Ne demek ki acaba? Vomitorium. Vomitorium olasılıkla bir tünel, bir geçiş Tünel. anlamına geliyor. Ama Burada bu sırada insanlar tünel, bakar mısınız? Tünelde antik tiyatroyla beraber dönerek gidiyor. evet, kesinlikle. Şunu hiçbir yerde görmedim yani. Hani bu o şey yapının Örgüyü de dönerek- o verevi de evet, görüyorsun. dönerek gittiğini hiçbir yerde görmedim. Evet. Hiçbir yerde görmedim. Çok iyi ya. Çok iyi bir uygulama. Çok iyi yani. Hani iyi kelime yeterli değil. İyinin yani. iyisi. Çok iyi yani. Çok iyi. Yani yapan, çizen mimar inanılmaz bir iş Evet. yapmış.
Yani bizim bu şuradaki gördüğümüz bu yapıyı bir de böyle çeviriyorsunuz. Yani bir tek şöyle yapmıyorsunuz. Böyle yaptığınız, ortasında kilit taşı yaptığınız bu yapıyı böyle komple tiyatronun etrafında çeviriyorsunuz yani. Emir, inanılmaz değil mi? Evet de çöp atmasalar daha güzel. Yani şurayı bir abi gösterir misin? Burası zamanla kapanmış ama. Bak taşları da görebiliyoruz şeyde. Bak gördün mü taşları nasıl da güzel açılı kesmiş üstünde, altında, arkasında, her tarafında. Ne olmuş? Depremden Orada olmuş. depremde orası göçmüş. Niye kafam eğiyor? Benim zaten boyum kısa. Doğru mu? İnanılmaz bir simetri var hocam. Evet, evet. Şu İnanılmaz. sanırım çıkmış. Hangisi? Şu Çok kıymetli kanalımızın izleyicileri ve takipçileri, bugün gerçekten Sagalosos'tan sizlerle paylaştığımız bu videodan çok keyif aldık. Çok güzel sürprizlerimiz vardı Emir gibi. Sağ olsun çok özel yardımlarını bizden esirgemeyen Hasan Hocam vardı. Çok keyifli bir video oldu. Mermer ve mermer işçiliği açısından incelediğim, beni etkileyen çok önemli kısımları oldu. Antik tiyatromuzun vomitoryumu gibi mühendislik ve zanaatın birleştiği, yani mermer ustalarımızın ve mühendisliğin birleştiği inanılmaz derecede güzel yapıları sizlerle paylaşmaktan çok gurur duydum. Antik tiyatromuzdayız. Antik tiyatromuzda bir restorasyon olmamış. Rahmetli Mark hocamız herhalde burayı özellikle ellemediğini düşünüyorum ben. Orijinalliğini korusun, orijinal olarak bu yapı kalsın, görülsün istemiş tahmin ediyorum. Şimdiki koordinasyonumuz Şükrü hocam de aynı şeyi devam ettiriyorlar diye düşünüyorum. Tabii ki ilerleyen zamanlarda herhalde tehlikeyi önlemek açısından bir restorasyon çalışması olur diye düşünüyorum. Ama bu haliyle bir de basamaklarının ve oturaklarının hizasının hala da aynı durması, şuradaki gördüğüm rıht detayı gibi çok özelliklerini 2000 seneye yakın zamandır koruyabilmiş bir yapının içindeyiz. Mermerci olmaktan, Türkiye'de olmaktan ve Türk olmaktan gurur duyduğum noktalardan bir tanesi. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Bu sırada Hasan hocama da çok özel teşekkürlerimi iletiyorum. Hasan hocam da şu anda o zamanın locası olan, hocam ismini söyleyin, üzerinde oturduğunuz Prohydria'da hakkıyla oturuyorsunuz hocam. Sizi locaya aldık. Locadan videomuzu böyle kapatıyoruz. Hasan hocamın loca görüntüsüyle. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz.